Şimdi dürüst olalım. Arabana yaptığın o masum görünen modifiyeler var ya, aslında motoruna nasıl bir ihanet içinde olduğunun farkında mısın? Belki de değilsin. Ama dur, endişelenme. Sadece birkaç dakika içinde hem paranı hem de o çok sevdiğin arabanı bu felaket hatalardan nasıl kurtaracağını sana tek tek kanıtlarıyla göstereceğim. Rakam ortada. Bakın Türkiye'de her yıl tam 150 milyar lira araç modifiyesi için harcanıyor. Yani bu dudak uçuklatan devasa bir ekonomi resmen. Ama asıl kritik soru şu. Bu akıl almaz paranın neden %90'ı kelimenin tam anlamıyla sokağa atılıyor? Merak etme. Bu analizin sonunda sen o parası ve arabası güvende olan %10'luk akıllı azınlığa nasıl katılacağını net bir şekilde öğreneceksin. Hadi şimdi işin en temeline, kök problemine inelim. Yapılan en büyük hata ne? Bakın çoğu modifiye ya düpedüz bir aldatmaca ya da tamamen etkisiz. Benim amacım ne? Sizi bu tuzaklardan korumak. Hem arabanızı hem de cebinizi güvende tutmak. İşin acı özeti aslında tam olarak bu. Piyasa kötü tavsiyelerle, kalitesiz parçalarla dolu. Size abi araba uçacak, kaçacak diye vaatler veriliyor ama sonuç ne oluyor? Genellikle sanayide geçen günler. O bir türlü sönmeyen motor arıza ışığı ve tabii ki boşa giden binlerce lira. Ve listemizin zirvesinde belki de yapılmış en anlamsız ve en yıkıcı modifikasyon var: devir kesici iptali. Bakın, bunun gerçekten hiçbir mantıklı açıklaması yok. Fabrika motorunuzun güvenme dönebileceği maksimum bir devir belirliyor, değil mi? Siz bu limiti kaldırdığınızda ne güç kazanıyorsunuz ne de performans. Hiçbir şey. Sadece motorun kalbindeki pistonları ve yatakları öyle inanılmaz bir strese sokuyorsunuz ki anında parçalanmasına sebep oluyorsunuz. Sonuç ne mi? Komple yeni bir motor. Yani yüz binlerce liralık devasa bir fatura. Tamam. Karamsarlığa kapılmaya hiç gerek yok. Şimdi sahneye gerçek kahramanları çıkarıyoruz. Yani doğru yapıldığında size somut faydalar sağlayan ve arabanızı gerçekten bambaşka bir seviyeye taşıyan o güzel modifiyeleri. Ve işte ilk kahramanımız, ECU yazılımı. Şöyle düşünün, arabanızın motoru fabrikadan dijital kelepçelerle çıkar. Sebebi çok basit, emisyon standartları, garanti koşulları falan filan. İşte doğru bir yazılım, tam da gördüğünüz gibi bu kelepçeleri güvenli bir şekilde söküp atıyor ve motorun üretilirken sahip olduğu ama kısıtlanan o gerçek gücü ortaya seriyor. Peki sonuç ne mi oluyor? İşte rakamlar konuşuyor. Özellikle turbolu bir aracınız varsa %30'a varan, evet yanlış duymadınız, %30'a varan beygir gücü ve tork artışından bahsediyoruz. Yani mesela standart bir Volkswagen Golf GTI sadece kaliteli bir yazılımla 228 beygirden 300 beygirin üzerine o kadar rahat sıçrıyor ki bu arabayı tamamen değiştiren bambaşka bir his. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bu olay sadece bir performans harcaması falan değil, aynı zamanda bildiğin bir yatırım. Yani akıllıca yapılmış bir yazılım, sakin kullandığında sana yılda 5.000 liraya varan yakıt tasarrufu bile sağlayabilir. Ama bak, buranın altını kalın bir kalemle çiziyorum. Bu işi sakın ha o merdiven altı yerlerde falan yaptırma. Mutlaka dinosu olan, işini gerçekten bilen, referansları sağlam bir uzmana git. Çünkü o internetten indirilen ne olduğu belirsiz dosyalar var ya, onlar ayar değil, resmen kumar oynamak. Evet, şimdi söz sizde. Hadi bakalım arabasına yazılım yaptıranlar, ne kadar güç aldınız, memnun musunuz, hangi markayı tercih ettiğinizi ve sonuçları yorumlara bir yazı verin ki herkes bu tecrübelerden faydalansın. Bu topluluk tam da bunun için var. Sıradaki kahramanımız hem kulağınıza hem de ruhunuza hitap ediyor. Performans egzoz sistemi. Ve sakın sanmayın, bu sadece ses için yapılan bir değişiklik değil. Çok ama çok daha fazlası. Kaliteli bir egzoz sistemi, motorunuzun adeta daha rahat nefes almasını sağlar. Nasıl mı? Çok basit. Geri basıncı azaltarak egzoz gazlarının daha kolay atılmasına izin verir, bu da size safkan 5 ila 15 beygir arasında bir güç olarak geri döner. Sadece bu da değil, titanyum gibi modern ve hafif malzemeler sayesinde arabanız kilo verir. Peki daha hafif bir araba ne demek? Daha iyi yol tutuşu demek, daha keskin hızlanma demek ve hatta daha az yakıt tüketimi demek. Ve tabii ki o en güzel kısım, her gaza bastığınızda duyacağınız o tok, o tatlı homurtu. İşte onun değeri paha biçilemez. Ve şimdi, çoğu kişinin aklına bile gelmeyen ama size uzun vadede bir servet kazandıracak, motorunuzu bir zırh gibi koruyacak iki kritik parçadan bahsedeceğim. Bunlar gerçekten hayat kurtarır. Unutmayın,
motorların bir numaralı katili aşırı ısınmadır. Hele ki yazılım yapılmış veya sık sık zorlanan bir aracınız varsa, fabrikanın maliyetten kısmak için taktığı o plastik depolu standart radyatör kesinlikle yetersiz kalacaktır. Bu radyatörler yüksek basınç ve sıcaklık altında zamanla çatlayabilir, sizi en olmadık anda yolda bırakabilir. İşte kaliteli bir alüminyum radyatör, motorunuzun hararet yapmasını engelleyen en önemli sigortanızdır. İyi bir alüminyum radyatör soğutma kapasitesini %50'ye kadar arttırır. Bu ne demek biliyor musunuz? Conta yakma gibi on binlerce liralık o kabus senaryolarını daha başlamadan bitirmek demek. Yani küçük bir masrafla devasa bir tamir faturasını yırtıp atıyorsunuz. Bunlar paranızın hakkını sonuna kadar veren modifiyeler. Ama madalyonun bir de karanlık bir yüzü var. Şimdi senden ricam şöyle bir sıkı dur. Çünkü birazdan anlatacaklarım motorunu yavaş yavaş, hatta bazen anında öldüren o en tehlikeli modifiyeler. Yani modifiye dünyasının gerçek kötü adamları sahneye çıkıyor. Ve işte karşınızda ilk motor katili, katalizör iptali. Yani o meşhur catless downpipe. Size daha fazla güç ve daha çok ses vaat eder, doğru. Ama gerçekte başınıza açacağı dertler var ya, kazandırdıklarından kat be kat daha fazla. İşte şu grafik durumu kelimelerden çok daha iyi özetliyor. Bir bakın, o kazandığınız cüzi küçücük performansa karşılık ödeyeceğiniz cezalar ve tamir masrafları arasındaki devasa farkı görüyor musunuz? Bu finansal olarak tam bir intihar girişimi. Net. Sonuçları da oldukça acı ve net. 1. Egzoz muayenesinden kalırsınız. 2. Çevreyi kirletmekten 75.000 liraya kadar ceza yiyebilirsiniz. 3. Gösterge panelinizdeki o sinir bozucu motor arıza ışığı en yakın arkadaşınız olur. 4. Turbonuzun ömrünü kısaltır ve en kötüsü arabanın içinde de dışında da o sürekli çiğ yakıt kokusuyla yaşamak zorunda kalırsınız. Değer mi? Bence değmez. Kahramanları gördük, kötüleri de tanıdık, şimdi sıra usta sürücünün yol haritasında. İşte size gerçek ve sürdürülebilir performans için izlemeniz gereken net 3 adımlık eylem planı. Formül bu kadar basit ve bu kadar nettir. Önce doğru bilgiyle donanacaksın, araştıracaksın. Sonra asla ama asla ucuzuna kaçmadan kaliteli parça seçeceksin. Ve son olarak bu parçayı takacak, ayarını yapacak usta bir işçilik bulacaksın. Bu 3 sac ayağından biri bile eksik olursa o sistem çöker. Ve şunu asla unutmayın, arabanız bir bütündür, bir sistemdir. Sadece beygir gücünü kovalayarak bir yere varamazsınız. Frenler, süspansiyon, soğutma sistemi, bunların hepsi birbiriyle konuşur. Amacınız tek bir rakamı şişirmek değil, her parçası birbiriyle uyumlu çalışan, dengeli ve en önemlisi güvenilir bir makine yaratmak olmalı. İşte gerçek performans budur. Evet, şimdi son ve en önemli soru size geliyor. Bu rehberde anlattığımız hatalardan hangisi size göre en büyüğüydü, en tehlikelisiydi? Katalizör iptali mi yoksa devir kesiciyi kaldırmak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. En can alıcı tespiti yapan yorumu da başa sabitleyeceğiz. Daha fazla böyle para ve motor kurtaran rehber için katılmayı sakın unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.